Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere jinekomasti denilen konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tanımlayalım bunu. Jinekomasti nedir? Jinekomasti erkek memelerinde büyüme diye genel olarak adlandırabiliriz. Bu aslında çoğunlukla fizyolojik bir süreç. Bir de tabii ki obeziteden mağdur olan erkeklerde de meme dokusundaki, memelerdeki büyüme gerçek jinekomasti ile karıştırılan bir durum. Bunların ayrımını yapmak ve ona göre değerlendirmek gerekli. Şimdi fizyolojik bir durum dedim, ondan bahsedeyim. 3 ayrı yaş grubunda erkeklerde meme dokusunda büyümeyi fizyolojik kabul ediyoruz. Yani bunu patolojik kabul etmiyoruz, hastalık değil diyoruz buna. Bunlardan birincisi yeni doğan dönemi. Erkek bebekler annelerinden geçen hormonların etkisiyle meme dokularında elle muayenede bile fark edilebilen, hatta bazen akıntı bile yapabilen meme dokusu gelişmesinden mağdur olabiliyorlar. Bu kendi kendine 2-3 hafta içerisinde geçen bir durum. Endişe edecek hiçbir şey yok bunda. İkinci grup erkekler, puberti dediğimiz ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda hormonlardaki dengesizliğe bağlı meme dokusunda büyüme olabiliyor. Bu da hiçbir müdahaleye gerek olmadan 6 ay, 2 sene aralığında, yani 2 seneden kısa bir sürede tamamen ortadan kalkıyor. Üçüncü grup ise yaşlı erkekler, yani 50-70 yaş arası diyelim. Bu erkek grubunda da neredeyse 4 erkekten birinde meme dokusunda büyüme, muayenede ele gelen meme dokusu büyümesi tespit edilebiliyor. Bu da yine hormonlarla alakalı bir durum. Bu meme dokusu büyümesi nasıl oluyor? Ona bir değinelim. Normalde erkeklerde erkeklik hormonu adını verdiğimiz testosteron var. Kadınlarda da östrojen var. Bu hormonlar bizim cinsiyetimize bağlı vücut görünümümüzü oluşturmakla da yükümlü hormonlar. Bu anlamda östrojen hormonu meme dokusunda gelişmeye ve büyümeye sebep olurken testosteron hormonu bunun tam aksi etki yaparak meme dokusunun büyümesini engellemektedir. Şimdi östrojen hormonu erkeklerde ne işi var? Böyle bir şey yok. Erkeklerde de östrojen hormonu az da olsa bulunmaktadır ve çok önemli bir nokta da testosteron denilen bir yumurtalıklardan üretilen hormon yağ dokusunda östrojene dönüşebilen bir hormondur. Buna bağlı olarak eğer erkeklerde hormon dengesinde, testosteron östrojen dengesinde, östrojen lehine bir bozulma meydana gelirse meme dokusunda, gerçek meme dokusunda büyümeden, yani jinekomastiden bahsedebiliyoruz. Demin de söylediğim gibi 3 ayrı yaş grubunda bunları aslında fizyolojik kabul ediyoruz. Yeni doğanda anneden geçiyor östrojen, ergenlik döneminde hormonlardaki dengesizliğe bağlı, yaşlılık döneminde de erkeklerdeki testosteron azalmasına bağlı. Başka birkaç durum var. Bu durumlarda da jinekomasti oluyor. Bunlar neler? Bazı ilaç grupları jinekomastiye neden olabiliyor. Bazı hastalıklara jinekomastiye neden olabiliyor. Ve en önemlisi obezite kendi başına jinekomastiye neden olabiliyor. Üzerine durulması gereken ilaç grubu bence sporcuların kullandığı anabolizan steroidler dediğimiz hormonlar. Bunların metabolizmasında östrojen metabolizması ile ilişkili durumlar söz konusu ve buna bağlı olarak bu testosteron, östrojen hormon seviyelerinde östrojen yerine değişiklik oluyor ve bu arkadaşlarımızda jinekomasti görebiliyoruz. Bazı antibiyotikler yapabiliyor, bazı midye ilaçları yapabiliyor, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar yapabiliyor. Bu şekilde birçok ilaç saymak mümkün. Bazı hastalıklar var. Karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği durumlarında, siroz hastalarında ve hormon aktif tümörler, yani çoğunlukla erkeklerdeki yumurtalık kanseri, testis tümörleri, sürenal bezlerdeki bazı tümörler ve hipofizdeki bazı tümörlerden dolayı da yine bu hormon dengesinde bozukluk olup buna bağlı jinekomasti meydana gelebiliyor. Diyaliz hastalarında neredeyse yarısında erkeklerin jinekomasti mevcut. Bu da tamamen hormonal dengeyle ilişkili bir durum. Şimdi memelerinde büyümeden dolayı bir doktora başvurduğu zaman bir erkek ergenlik dönemindeyse biz bunu, muayenesi var. Bunun muayenesini çocuk doktoru ya da dahiliye ya da genel cerrahi uzmanı yapabilir. Muayene bulguları yaş ile birlikte tamamen gerçekten fizyolojik bir jinekomasti düşündürüyorsa bize, bunun için ileri tetkik yapmaya gerek yok. Ya da ileri yaş erkek hasta, çok bariz bir şey olmadığı sürece ileri yaş erkek grubunda da jinekomasti tespit etsek de bunun için ileri tetkik yapmaya gerek yok. Peki tetkik yapmaya karar verdi doktorunuz, neler yapılacak? Öncelikle bir normal kan tahlilleri var. Yani hormon seviyelerine bakılacak. Olası hastalıklar aranacak ve ülkemizde genelde ultrasonografi isteniyor. Meme dokusu büyümesi gerçekten bir meme dokusu büyümesi mi yoksa sadece meme yağlanması mı? Önce bunu ayırt etmek lazım. Çünkü meme dokusunda büyümeye sebep olan şeylerin başında yalancı jinekomasti dediğimiz sadece yağ dokusu artması
İkinci planda jinekomasti ve meme apseleri gelmekte. Bunları ayırt etmek için öncelikle fizik muayene, ardından gerek varsa ultrasonografi ve gerek varsa mamografi çekilebiliyor. Jinekomasti dediğimiz durumun çoğunluğunun gerçekten tedaviye ihtiyacı yok. Ne zaman tedavi yapmaya karar veriliyor? En önemli nokta, bu erkeklerde psikolojik olarak bazı sorunlara yol açabiliyor. Bu durumlar fazlaysa, aile ve çocuk rahatsız oluyorsa ergen özellikle cerrahi olarak meme dokularının alınması düşünülebilir. Aynı şey ileri yaş erkek grubu için de geçerli. Bebeklerde, erkek bebeklerde kesinlikle bir tedaviye gerek yok. Altta yatan sebebin tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer altta yatan bir sebep varsa bu sebebin tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için de iyi bir dahiliye uzmanı ya da iyi bir çocuk doktoru mutlaka bununla ilgili gerekli araştırmaları yapıp hastalık olup olmadığına karar verecektir. Hastalık olmadığını düşünüyorsak çoğunlukla fizyolojik olduğunu düşünüyoruz ve tedaviye gerek olmadığını aileye anlatıyoruz. Ergenlik dönemi en kritik dönem. Gençlerimiz bu konuda çok üzülüyorlar bazen. Onlara bunun fizyolojik bir şey olduğunu, maksimum 2 sene sonra kaybolacağını anlatmak gerekiyor. Ara ara ultrasonografi ile kontrol edebiliriz. O da aslında bakarsanız temel olarak aileye ve çocuğu rahatlatmak için yapılan bir şey. Ultrasonografik görüntüleri biz radyologların kafasını karıştıran bir şey. Burada belirtmek istediğim bazı durumlar var. Erkek memesinde meme dokusunun gelişmesi jinekomasti dedik. Jinekomastinin ultrason bulguları aslında tipik. Yani meme başının tam arkasında etrafını çevreleyen yağ dokusuna göre daha siyah görünümde, yani hipoekoik görünümde, genellikle ve çoğunlukla sınırları düzensiz, böyle lobüle konturlu, kitle gibi görünüyorlar. Bu aynı bulguyu biz bir kadın memesinde gördüğümüzde meme kanseri şüphesi taşıyoruz. Hemen biyopsi yapmak istiyoruz. Burada tam aksi bir durum söz konusu. Erkeklerdeki jinekomastideki ultrason bulgularının tipik özellikleri bunlar. Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ileri yaş erkek grubunda meme kanseri var işin içine giren. Meme kanseriyle jinekomastiyi birbirinden ayırt etmek lazım. Görüntüleme yöntemleriyle bunları birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Tek bir ayırt etme yöntemi var. Jinekomasti daima meme başının arkasında olur. Meme kanseri bazen meme başı arkasında hafifçe sağa sola uzaklaşabilir. Eğer gördüğümüz meme dokusu tam meme başının arkasında değil ve kenarlara doğru taşıyorsa bunu meme kanseri kabul etmek ve mutlaka biyopsi yapmak lazım. Gerçekten ayırt etmesi zor. Genellikle de biyopsi yapmak zorunda kalıyoruz bu vakalarda. Ultrasonografi ile jinekomasti ile en önemli nokta olan yalancı jinekomastiyi, yani yağlanmaya bağlı meme dokusu büyümesini ayırt etmek mümkün. Çünkü ikisinin birbirinden farklı yaklaşımları var tedavilerinde. Sadece obeziteye bağlı meme dokusunda artış söz konusuysa bunun için kaç seçenek var. Hipokrat TV'de bununla ilgili birkaç da videomuz var. Doktor Erhan Bey zayıflama iğnesinden bahsetti. Yani bir zayıflama seçenekleri var. Doktor Barış Bey obezite cerrahisinden bahsetti. Bunlar seçenekler, birçok seçenek var. Bunlara doktorunuz size yönlendirecektir. Özetle şunu söylemek istiyorum. Jinekomasti, çok kaba bir tabir verdiğimizde, erkeklerin %50'sini ilgilendiren bir konu. Çoğunlukla meme dokusu oluyor erkeklerde. Bunun hızlı büyümesi, aşırı büyümesi, özellikle ergen çocuklarımızdaki büyümesi bazen endişelere sebep oluyor. Bu nedenle gerekli tetkikleri yapmak lazım. Bu tetkikler öncesinde mutlaka iyi bir dahiliye uzmanı tarafından muayene, altta yatabilecek olası nedenler, kullanılan ilaçlar varsa bunların ekart edilmesi lazım. Ve fizyolojik bir süreç mi, patolojik bir süreç mi, buna karar vermek lazım. Ondan sonra kolayca halledilebilecek bir süreçtir. Hepinize iyi günler diliyorum.